Herkese merhaba. Bugün yine harika bir modelle karşınızdayım. Çok güzel bir model oldu. Çok içime sindi. Ben bu aralar motif çantalara sardım arkadaşlar. Motif çantalar çok hoşuma gidiyor. Çok fazla uzatmadan hemen malzeme detaylarını vermek istiyorum. Lütfen dikkatlice izleyin arkadaşlar. Bu çantalar sipariş olduğu için benden gittikten satıldıktan sonra ben size ölçü detaylarını maalesef hatırlayamadığım için veremiyorum. O yüzden videonun içeriğinde tüm detaylarıyla anlatıyorum. Lütfen videoyu atlamadan ayrıntılı bir şekilde izlerseniz çok sevinirim. Zaten bu model motif model olduğu için her sırası farklı arkadaşlar. Her sırasında farklı bir detayı var. O yüzden lütfen örmeden önce çantayı öncelikle izleyin. Tığ numaram 2,5 milimlik tığ kullandım. Biraz ince bir tığ. İpim Ayaz Selim Supra. Supra ip. Şöyle göstereyim. Dokusu da ince bir ip. İnce bir ip olduğu için ben bunu tercih ettim. Dantel motifi öreceğim için dokusu benim çok hoşuma gitti ve örmesi çok keyifliydi. 2 yumağa yakın ip kullandım. Hemen uzatmadan isterseniz yapım aşamasına geçelim. Videoma geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Siz kanalıma abone olduğunuzda videoları ücretsiz bir şekilde izliyorsunuz arkadaşlar. Yorum ve beğenilerle de destek olursanız çok sevinirim. Abone değilseniz abone olmanız beni mutlu eder. Aklınıza takılan bir şey olursa da lütfen yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Hemen yapım aşamasına geçebiliriz. Bu modelde kullanacağım ip şu şekilde Ayaz Slim Supra. Bu ipin dokusu biraz ince arkadaşlar. Şöyle bakın biraz ince dokuda bir ip. Motif çanta olduğu için dokusunu ince tercih ettim. Tığ numaram da 2,5 milim. İnce de bir tığ tercih ettim. Şöyle isterseniz renk kodunu almak istiyorsanız şuradan ekran görüntüsü alabilirsiniz. Hemen başlayabiliriz. Şimdi bakın şu şekilde bir motif hazırlayacağız. İki parça motiften oluşuyor. Ben motifimin bir tanesini hazırladım. Bu hazırladığım motifim. Şimdi bir tane de birlikte hazırlayacağız. Motifimiz ortadan sık iğne ile başlıyor. Daha sonra artırma yaparak ilerliyor. Sonrasında motifimizin yaprakları şu kısımları derken ilerliyoruz. Şimdi hemen çok vakit kaybetmeden başlayalım. Ördükçe zaten kolay olduğunu anlayacaksınız. Öncelikle sihirli halka yaparak başlıyoruz. Modelimizin orta kısmı için şöyle sihirli halka yapalım. Sihirli halkanın içerisinden tığımı geçiriyorum ve ilmeğimi alıyorum. Bir tane kilit zinciri yapıyorum. Sihirli halkamın içerisine batarak sık iğneler yapmaya başlayacağım. 8 tane sık iğne yapalım. 8. sık iğnemi yaptım. Sihirli halkamı ucundan tutarak kapatıyorum. Orta kısmını tamamen kapattık. Orta kısmını kapattıktan sonra direkt ilk yaptığım sık iğnenin içerisine geçiyorum. Bu ipi içeride yürütelim. İlk yaptığım sık iğnenin içerisinden çift batarak başlıyorum. 1 2. Sıradakine geçiyorum. Tüm ilmeklere çift batalım. 8 tane sık iğnemiz 16 tane sık iğneye çıkacak. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve son ilmeğim bu benim. 16'ya tamamlamış oluyorum. İkinci sıramızdayız. İlk sırada 8 sık iğne ile başladık. İkinci sırada 16 sık iğneye çıkartmış olduk. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin tepe noktasına giriyoruz. Buradan ilmek çekip kaydırma yapıyoruz. 1 2
3 tane zincir çekelim. Aynı noktaya tekrar batarak buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Aynı zamanda bir tane tomurcuk yapmış oluyoruz. Sıradaki sık iğneye batalım. 1, sıradaki sık iğneye batalım. 2. 1, 2, 3 zincir. Son yaptığımız sık iğnenin dip noktasına girelim. Buraya sık iğne yapalım. Tekrar sıradaki sık iğneye geçiyorum. Sıradaki sık iğneye geçiyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Dip noktasına son yaptığım sık iğnenin dibine tekrar batarak buraya sık iğne yapıyorum. Bu tomurcuklardan 8 tane oluşturacağız. Sıradaki sık iğneye batıyorum. Sıradaki sık iğneye batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Son yaptığım sık iğnenin dip noktasına batıyorum. Sıradaki sık iğneye battım. Sıradaki sık iğneye battım. 1, 2, 3 zincir. Sıra sonunda son yaptığım sık iğnenin içerisine battım. Sırasıyla 2 tane sık iğne, 3 zincir, son sık iğnenin dibine batıyorum. 2 sık iğne sırasıyla 1, 2, 3 zincir, son sık iğnenin dibine. Sıradaki sık iğneye tekrar sıradakine 2 tane sık iğne yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Son sık iğnenin dip noktasına batıyorum. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tomurcuğumuz oldu. Bakın burada son bir tane sık iğnem var. Ona da batıyorum ve sık iğnemi yapmış oldum. Şu yaptığımız tomurcuğun içine batarak buradan ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir çektim. Başına bir kere doluyorum. Tekrar aynı bakın tomurcuğun içerisine batıp buraya ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 tane zincir çekelim. Sıradaki tomurcuğun içerisine geçiyorum. Sıradaki tomurcuğa bir tane sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2 tane zincir. Başına bir kere dolayalım. Sıradaki tomurcuğun içerisine ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Başına bir kere dola. Aynı boşluğun içerisine bat. İkili trabzan yap. Bu şekilde köşelerimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Bakın bu birinci köşe, bu ikinci köşe. Devam edelim. 2 tane zincir çektim. Sıradaki boşluğun içerisine batıyorum. İlmek aldım. Sık iğne yapıyorum. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Başına doladım. Sıradaki tomurcuğun içerisine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Başına bir kere doladım. Aynı boşluğun içerisine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bakın bu köşelerimizi oluşturuyoruz. Şu şekilde belirgin bir köşe oluşturmaya başladık. 2 tane zincir çekelim. Sıradaki tomurcuğun içerisine batalım. Sık iğne. 2 tane zincir çekelim. Sıradaki tomurcuğun içerisine batalım. İkili trabzan. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Başına bir kere dola. Aynı tomurcuğun içerisine batalım ve ikili trabzan yapalım. 1, 2 zincir. Sıradaki tomurcuğun içerisine batalım. Sık iğne yapalım. Şimdi köşe noktasına geldik. Bakın burada 1, 2, 3, 4 zincir de ortada var. Yani 3 tane zincir trabzan olarak 4 zincir de kenardaki zincir olarak sayıyoruz. Şimdi 1, 2 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3. zincirin içerisinden geçirip kaydırma yapıyorum. Şimdi yapraklarımızı oluşturacağız. Zincir çekerek başlıyoruz. 3 tane zincir çektim. Bunu da trabzana dahil ediyorum.
Bu birinci trabzanım. Şimdi boşluğun içerisine giriyorum. 2 3 4, maalesef düğüm yeri geldi. Şöyle içeriye alacağım. Bir dakika. Şimdi baştakiyle 1 sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yani şöyle bir tane başta, 7 tane ortada, 8. ikili trabzanımı yaptım. Şimdi buraya bir tane de şu tepe noktasına batıyorum. Bir tane ikili trabzan da buraya yapıyorum. Yani toplam 9 tane ikili trabzan, 7 tanesi orta boşlukta, bir başta bir sonda olacak şekilde ikili trabzanlar yaptık. 2 tane zincir çekiyorum. Şurada bakın sık iğne yaptığımız nokta var tomurcuğun içerisine. Bu sık iğnenin içerisine batıyorum ve tekrar sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir, başına doluyorum. Bakın yine şu köşe noktasının en başlangıcındaki, bakın ilk trabzana en başına batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Başına doladım. Bu birinci trabzanım. 2 3 4 5 6 7 8, bir tane de şuraya yapıyorum. 9. İki tane zincir çekelim. Şurada tomurcuğun içerisine yaptığımız sık iğnenin tepe noktasına batalım. 1 2 tane zincir çekelim, başına dolayalım. Köşedeki, bakın şöyle köşemiz var. Köşenin ilk şu trabzanın tepe noktasına batalım. Buraya ikili trabzan yapalım. Bu birinci ikili trabzanım. Bununla birlikte 9 tane ikili trabzanım olacak. 3 4 5 6 7 8, pardon, 9. şu trabzanın tepesine. İki tane zincir, tomurcuğun içerisine yaptığımız sık iğnenin tepesine bir tane batıyoruz. Şimdi bu köşeyi de yapalım arkadaşlar. Daha sonra şurada devam edelim. Son yaprağımı da yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Yine buradaki tomurcuğun içerisindeki sık iğnenin içerisine batarak sık iğne yapıyorum. Şimdi bu sırayı bitiriyoruz. 2 tane zincir çekelim. Burada bizim 1 2 3 tane zincirimiz var. 3. zincirin tepe noktasına batalım. İlmek alalım ve kaydırma yapalım. Şimdi bu sırada buradaki yapraklarımızı genişleteceğiz. Yelpaze şeklini vereceğiz. Şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Başına bir kere doluyorum. Bakın bu 1 2 3 tanesi normal zincirin, bir tanesi de benim aradaki çekeceğim zincir olacak. Şimdi bunu ben zaten trabzan olarak saydığım için ikinci trabzanın tepe noktasına batıyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Boşluk. Şöyle bir tane ilmek, boşluk dedim kusura bakmayın. İlmek alıyorum. Bir tane şu trabzanımın, ya sıradaki trabzanımın tepesine ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Başına doladım. Trabzanın tepe noktasına batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir, başına dola. Trabzanın tepesine battım. İkili trabzan. Yani şöyle her trabzanın tepesine birer tane ikili trabzan yapıyoruz ama aralarda birer tane zincir çekiyoruz. Burada her trabzanın arasında bir tane zincir çekerek ikili trabzanlar yapıyor olmanız lazım.
Toplam 9 tane ikili trabzanınız olacak burada. Şöyle bir tane zincir çekiyorsunuz arada. İkili trabzan yapıyorsunuz. Sonuncu ikili trabzanımı da yapıyorum. Şöyle sayalım. Baştaki de trabzan olarak sayılıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Şimdi başına doluyorum. Şu orta kısmı atlıyorum. Direkt hemen buradaki ilk trabzanın tepesine gidiyorum. Buraya geçtim. İkili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde trabzan tepelerine arada bir zincir, ikili trabzan yapıyoruz. Bu sıra bu şekilde ilerleyecek. Sıra sonuna kadar bu işlemleri tekrar edeceğiz. Her trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Ama aralarda bir tane zincir çekiyoruz. Zincir çekmeyi unutmayın. Bakın gördüğünüz gibi bir zincir, ikili trabzan şeklinde ilerliyorum. Evet. Tekrar pardon şeydeyiz, şu ara kısımdayız. Başına doladım. Buraya atlıyorum. Burayı saymıyorum. Hemen direkt trabzanın tepe noktasına geçiyorum. Trabzanın tepe noktasına geçip ikili trabzan yapmaya, araya bir tane zincir çekmeye devam ediyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayın. Farklı bir işlemimiz yok. Trabzan tepelerinde ikili trabzan yapıyoruz. Aralara bir tane zincir çekiyoruz. Orta kısma geldiğimizde de direkt başına dolayıp trabzan tepesinden ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz. Sıramızı tamamlayıp gelelim. Şöyle sona doğru geldim. Bir zincir, ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Evet, bakın sıramın sonuna geldim. Şimdi burada 1 2 3 4 tane zincir çekmiştik. Üçüncü zincire batıyoruz. İlmek aldık ve kaydırma yapıyoruz. Şimdi bu sırada fıstık yapmaya başlayacağız. O yüzden ilk boşluğun içerisine girdim, ilmek aldım. Diğer ilmeğin içerisinden kaydırma yaparak geçirdim. Kaydırma yaptık. Kaydırmadan sonra iki tane zincir çekiyorum. Başına ilmek alıyorum. Boşluğa girdim. İlmek aldım. İkisini birlikte çektim. Başına doladım. Boşluğa girdim. İlmek aldım. Şimdi tığımda 3 tane ilmek var. Bu 3 tane ilmeği birlikte çektim ve 2 tane zincir çekiyorum. Bu baştaki zincirimiz, 2 tane olan zincirimizi de fıstığımızın içerisindeki bir trabzana dahil ediyoruz. Yani 3 tane trabzanla üçlü fıstık yapmış olduk arkadaşlar. Başına doladım. Sıradaki boşluğa girdim. İlmek aldım. İkisini birlikte çektim. Başına doladım. Boşluğa girdim. İkisini birlikte çektim. Başına doladım. Boşluğa girdim. İkisini birlikte çektim. Tığımda 4 tane ilmeğim var. Bu 4 tane ilmeği birlikte çekip 2 tane zincir çekerek fıstığımı kapatmış oldum. Başına doladım. Sıradaki boşluğa geçtim. Başına doladım. Boşluğa girdim. İlmek aldım. İkisini birlikte çektim. Başına doladım. Boşluğa girdim. İlmek aldım. İkisini birlikte çektim. Başına doladım. Boşluğa girdim. İlmek aldım. İkisini birlikte çektim. Burada benim 3 tane 4 tane ilmeğim var. Bu 4 tane ilmeği birlikte çekiyorum. 1 2 tane zincir çekiyorum ve fıstık yapmaya bu şekilde devam ediyorum. Bakın bu işlemi 3 kere tekrar ediyorum. Tığımdaki 4 tane ilmeği kapattım. 2 zincir çekiyorum. Başını doladım. Boşluğun içerisine girdim. Fıstık yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle. 2 zincir. Aralarda 2 tane zincir çekmeyi unutmayın. Bizim burada 9 tane trabzanımız var. 9 trabzanımızın her arasındaki boşluğa birer tane fıstık yapacağız. 2 zincir. Boşluğa girdim. Biraz hızlanıyorum arkadaşlar. Çünkü aynı işlemi tekrar ediyoruz. Son boşluğun içerisine de fıstığımı yapıyorum. 2 3 hepsini topladım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekelim.
Şimdi şöyle bakın, 1 2 3 4 5 6 7 8 tane fıstığım var bu sırada benim. Altta 9 tane sık iğnem var. Her birinin ara boşluğuna birer tane fıstık yaptım. Toplamda 8 tane fıstığım oldu. Şimdi diğer sıraya diğer fıstıkları yapacağız. Başına doladım. 5 zincirden sonra başına doladım. Direkt bakın ilk boşluğun içerisine fıstık yapmaya devam ediyorum. Şöyle 2 3, tüm ilmekleri birlikte topluyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Başına doladım. Boşluğun içerisine fıstık yapmaya devam ediyorum. Tüm sırayı bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle çok fazla video uzamasın diye ben örüp geleceğim. Bakın, fıstıkları yaptıktan sonra 5 tane zincir çektim. Hemen diğer fıstığın içerisine fıstık yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 8 fıstık, 5 zincir, direkt fıstığa geç, 8 fıstık, 5 zincir, 8 fıstık şeklinde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. 5 tane zincir çektim. Bakın, ilk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. İlmek aldım ve kaydırma yapıyorum. Şimdi tekrar fıstık yapmaya devam edeceğiz. İlk boşluğun içerisine girdim. İlmek kaydırmayla boşluğun içerisine girmiş oldum. 2 tane zincir çekiyorum. Başına bir kere doladım. Boşluğa girdim. İlmek aldım. İkisini birlikte çektim. Başına doladım. Boşluğa girdim. İlmek aldım. İkisini birlikte çektim. Üçünü birlikte kapatıyorum. 2 tane zincir çekerek fıstık yapmaya devam ediyorum. Şöyle fıstıklarınızı tüm boşlukların içerisine yapın. Arada 2 tane zincir var, unutmayın. 1 2 zincir, boşluk. Fıstığımızı yapalım. Bu arada her sırada mutlaka fıstıklarımızı azaltmış oluyoruz. Bir önceki sırada 8 taneydi. Bu sırada 7'ye düşecek. Devam edelim. 2 üçlü fıstıklar yapıyoruz arkadaşlar. 2 1 2 zincir, boşluğa girdim, fıstık yapıyorum. Sıralar birbirinin aynı olduğu için buraları hızlı geçiyorum. Eğer anlamazsanız lütfen başa sardırın modelin kurulumunu. Başa sardığınızda tekrar izleyebilirsiniz. Son fıstığımızı da yaptık. Bakın, 1 2 3 4 5 6, bu sırada 7 tane fıstığımız var. Bir önceki sırada 8 tane fıstığımız vardı. Her sırada fıstıklarımızı azaltıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu boşluk kısma geldik. Bakın, zincir çektiğimiz kısma geldik. Şu an 2 tane zincir çekiyorum. Bakın, şu 1 2 üçüncü olan ilmeğe başına doladım. Üçüncü olan ilmeğe batıyorum. Önce birini, sonra ikisini, sonra ikisini çekerek ikili trabzan yapıyorum. Tekrar burada 1 2 tane, 2 zincirimi çektikten sonra başına doluyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Tekrar önce ilkini, sonra ikinci 2 taneyi, sonra 2 tane. Üçlü trabzan yapıyorum. Başlangıçta 2 zincir çekiyoruz. Buraya geçişte bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Ortada bir büzülme olmaması için. Bir tane zincir çekiyorum. Başına doladım. Bakın, direkt ilk boşluğun içerisine geçiyorum ve fıstık yapmaya devam ediyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Şöyle fıstıklarımızı yapalım. İki zincir, başına dola. Sıradaki boşluğun içerisine geç. Fıstık yapmaya devam edelim. Bakın, şöyle tekrar edelim ne yaptığımızı. Fıstıklarımızı yaptık. Fıstıklarımızdan sonra 2 zincir çektik. Buradaki 5 zincirin tam orta noktasına üçlü trabzan yaptık. Araya 2 tane zincir çektik. Tekrar aynı noktaya üçlü trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Fıstık yapmaya devam ettik arkadaşlar. Sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Fıstıklarımızı yapacağız. Buradaki 5 zincirlik yere geleceğiz.
2 zincir çekip tam orta kısma bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Daha sonra 2 zincir çekiyoruz. Aynı noktaya tekrar bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve fıstık yaparak devam ettiriyoruz sıramızı. Eğer anlamadıysanız lütfen şöyle sardırarak tekrar buralardan izleyebilirsiniz. Sıranın aynı tekrar olduğu için ben sadece ilk yaprağı göstereceğim, geçişi göstereceğim. Daha sonrasında örüp geleceğim arkadaşlar. O yüzden ilk yaprak kısmını tekrar açarak izleyebilirsiniz. Hemen sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıra sonuma geldim. Şimdi bu noktada şöyle göstermek istiyorum. Bakın şuradayız. Şurası bizim fıstık yaptığımız noktalar. Bakın şu sıradayız arkadaşlar. Şimdi bakın bu sırada bizim 6 tane fıstığımız var. 3 tanesini sağ tarafa ayıracağız. 3 tanesini sol tarafa ayıracağız. Bakın şu kısmı yapacağız. Şimdi şu noktayı tekrar şuradan gelelim göstereyim. Şu fıstıklarımızı ayıralım. Daha sonrasında diğer sıralarımıza geçeceğiz. Şimdi bakın şöyle göstereyim. Şu sıradayız arkadaşlar. Bakın şu trabzanlarımız burası. Şurası da ayrı bir yaprak olacak. Şurası da fıstıkları ikiye ayıracağız. Sağda solda bu şekilde burayı tamamlayacağız. Şimdi fıstıklarımızı ayıralım birlikte. Burada üçlü trabzanımı yaptıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum. İlk yaptığım fıstığın tepe noktasına batalım. Kaydırma yapalım. Şimdi tekrar bu boşluğun içerisine geçelim. Kaydırma yapalım. 1 2 zincir çekelim. Başına dola. Boşluğun içerisine fıstığımızı yapalım. 1 2 zincir. Sıradaki fıstığımı yapıyorum. Tekrar 2 zincir. Şimdi üçüncü fıstığımızı yapalım. 2 ve 3. Evet arkadaşlar bakın üçüncü fıstığımızı yaptık. Şimdi şu orta kısımdan ikiye ayırmış olacağız fıstıklarımızı. Bunun için bu noktada 5 tane zincir çekiyoruz. 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Başına bir kere dolayalım. Sıradaki boşluğun içerisine girelim. Tekrar fıstık yapmaya devam edelim. Üçlü fıstığımı yaptım. 2 zincir çektim. Bakın şöyle olmuş oldu. 3 tane fıstığı yapmış oldum. Ortaya bir tane boşluk koymuş oldum. Şimdi bir üst sıraya çıktığımızda buraya tomurcuklar yapacağız yine. O yüzden fıstığımızı ikiye ayırmış olduk. Buradaki fıstıklarımızı tamamlayalım. Sağda 3 tane, solda 3 tane fıstığımız var arkadaşlar. Şöyle ben hızlı bir şekilde fıstığımı tamamlıyorum. 2 zincir. Sıradaki boşluğa geçelim. 2 zincirden sonra üçlü fıstık yapıyoruz. Şimdi trabzanlarımızı yapacağız bu noktaya. 2 tane zincir çekelim. Bu arada bakın arkadaşlar benim de büzülme yapıyor. Daha sonrasında ütüleme yapıyoruz. O yüzden sorun etmeyin. Ben supra ipi tersinden buhar vererek elimle düzenleyerek ütülüyorum. Çünkü supra ipin dokusundan dolayı ütüyü vurduğunuzda buradaki buhar kaldırıyor ipi. Üzerindeki o simi kaldırıyor. O yüzden büzülmesine sorun etmeyin. Daha sonrasında tersten buharla ütü vereceğiz. Şimdi şu bakın üçlü trabzanlarımızın olduğu ve kısım var. Bu kısma çalışacağız. 2 tane zincirden sonra başına bir kere doladım. Hemen ilk böyle trabzanın bakın tepe noktasına batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bu noktaya hep üçlü trabzan çalışacağız arkadaşlar. Söylememe gerek yok. İkili trabzan yapmayın. Şimdi başına bir kere doladım. Yine aynı boşluğun içerisine bir tane üçlü trabzan daha yaptım. 2 tane üçlü trabzanım oldu. Araya bir tane zincir çekiyorum. Başına doladım. Boşluğun içerisine girdim. Buraya bir tane üçlü yaptım. Tekrar başına doluyorum. Boşluğun içerisine giriyorum. Buraya tekrar bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın 2 tane üçlü trabzan, bir zincir, 2 üçlü trabzan, bir zincir şeklinde yapıyoruz. Başına doladım. Bakın buradaki son trabzanımın tepe noktasına girdim.
Buraya da üçlü trabzan yaptım. Başına doladım. Aynı noktaya tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir, fıstık yapmaya boşluğun içerisine geçiyorum. Şöyle, pardon. Bakın arkadaşlar, şöyle tekrar edelim. Üçlü fıstık yaptık. Sırasıyla 3 tane fıstık yaptık. Araya 5 tane zincir çektik. Tekrar 3 tane fıstık yaptık. 2 zincir çektik. Bakın buradaki V olan trabzanlarımızın tepe noktasından buraya önce 2 tane üçlü trabzan yaptık. Araya bir zincir çektik. Sıradaki boşluğun içerisine 2 tane üçlü trabzan yaptık. Araya bir zincir çektik. Sıradaki trabzanın tepe noktasına 2 tane üçlü trabzan yaptık arkadaşlar. Bir zincir çektik. Tekrar boşluğun içerisine geçtik. Buradaki işlemi tekrar ederek sıra sonuna kadar geleceğim. Eğer anlamadıysanız lütfen sırayı başa sardırın ve tekrar buradan izleyerek anlayabilirsiniz arkadaşlar. Birbirinin aynı sıra olduğu için ben örüp geleceğim. Sıramın sonuna geldim. Bakın bu şekilde bir görüntümüz var. Şimdi devam ediyoruz. Üçlü trabzanlarımızı yaptıktan sonra bir tane zincirimi çektim. İlk yaptığım fıstığın tepe noktasına girip buraya ilmek kaydırmayla bağladım. Boşluğun içerisine geçiyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir üst sıraya çıkabilmek için 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi fıstık yapmaya başlıyorum. Öncelikle ilk fıstığımı buraya yapacağım. Bu birinci fıstık. Şimdi araya 2 tane zincir çekiyorum ve ikinci fıstığımı yapıyorum. Bu sırada 2 fıstığa düşürüyoruz. Bakın 2 tane fıstığımı yaptım. Şimdi 5 tane zincir çekeceğim. 4, 5. Bakın burada bizim 5 tane zincir çektiğimiz nokta var. 1, 2, üçüncüsüne batıyorum. İlmek aldım ve sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar girip buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Yani bir tane tomurcuk yapmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Başına ilmek al. Sıradaki boşluktan fıstık yapmaya devam ediyorum. Şimdi ilk fıstığımı yapacağım. İlk fıstığımızı yapalım. Şimdi araya 2 zincir. İkinci fıstığımızı da yapalım. 2, 3. 2 tane zincir çekelim. Bakın şimdi şöyle bir şey yapmış olduk. Fıstıklarımızı ikiye ayırdık. Şimdi ortaya ayrı bir model kuruyoruz ki fıstıklarımız ikiye ayrılmış olsun. Şimdi zaten son birinci fıstığımızı yapacağız. Fıstığımızı yapmaya bırakacağız artık. Şimdi bakın şu noktaya geldik. Şu noktaya geldiğimizde burada trabzanlarımızı artırarak ilerliyoruz. Yani bu köşe noktasında mutlaka yani üçlü trabzan yapıyoruz. Yani bunu kesinlikle söylememe gerek yok. Fıstık noktasını yaptık arkadaşlar. 2 tane fıstığı yaptık. 5 zincir çektik. Hemen diğer 5. zincirin, yani 5 zincir çekmiştik. Onun üçüncüsüne battık. Tomurcuk yaptık. Tekrar 5 zincir çektik. Fıstıklarımızı tamamladık. Şimdi trabzanlarımızın olduğu noktadayız. 2 tane zincir çektim. Başına bir kere doladım. Hemen ilk trabzanın tepe noktasına giriyorum ve bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Başına doluyorum. Bakın sıradaki üçlü trabzanın tepe noktasına giriyorum. Tekrar bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Başına doluyorum. Boşluğum geldi. Boşluğun içerisine batıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Kenarda 3 tane üçlü trabzanımız oldu. Araya bir tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Başına bir kere doluyorum. Bakın ortada benim yaptığım 2 tane üçlü trabzan var. Bu trabzanların tepe noktasına birer tane artırma yapıyorum. Yani ikişer kere batıyorum. Önce bir tane üçlü trabzan yaptım. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi araya bir tane zincir çekiyorum. Başına doladım. Tekrar bakın buradaki üçlü trabzanın tepe noktasına battım. Tekrar
Aynı noktaya 2 tane üçlü trabzan yaptım. Bakın şöyle sayalım isterseniz. Başlangıçta 3 tane üçlü trabzan, bir zincir. Sonra 2 tane, bakın burada üçlü trabzan var. Onun ilkini kullanıyoruz. Onun ilkine 2 tane üçlü trabzan yaptık. Araya bir tane zincir çektik. Daha sonra ikincisine geçtik ve 2 tane üçlü trabzan yaptık arkadaşlar. Şimdi başlangıçtaki gibi şu noktaya 3 tane üçlü trabzan yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Bakın boşluğun içerisine geçiyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Başına doluyorum. Sıradaki üçlü trabzanların tepesine birer tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın şöyle bu sırada sayabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10 tane üçlü trabzanımız var arkadaşlar. Şimdi diğer fıstık noktasına geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. Başına ilmek alıyorum. Bakın fıstığım burada. Orta kısma batarak fıstıklarımı yapmaya devam edeceğim. 2, 3. fıstık. 2 zincir. Tekrar bir tane üçlü fıstık yapıyorum. Bakın orta kısma geldim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 tane zincirim var burada. Bunun ortasına 3. zincire batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Aynı noktaya tekrar giriyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Başına doladım. Sıradaki boşluğa fıstık yapıyorum. İki zincir arada. Sıradaki fıstığımı da yapıyorum. 2 tane üçlü fıstık yapmış oldum. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Burayı tekrar gösterdim arkadaşlar. Kafanız karışmasın diye. Şurayı da tekrar göstereceğim. Çünkü burası biraz karışık gelebilir. Şöyle elimle düzelteceğim. Daha sonra ütüleyeceğim. Sizin de sorun olmaz. Ütülediğinizde açılıyor. Başına bir kere doladım. Bakın arkadaşlar burada benim 2, 4, 6 tane üçlü trabzanım var. Şimdi 2, 2, 2. Önce ilkine batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Başına doladım. Sıradakine giriyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Başına doladım. Boşluğum var. Boşluğa giriyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi 3 tane kenarda üçlü trabzanım oldu. Bir zincir çekiyorum araya. Başına doluyorum. Bakın burada 2 tane yan yana ikili trabzanım var. Çift olarak batmıştık. Bunun ilkine önce 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. İlkine araya bir zincir çekiyorum. Başına doladım. Sonra sıradakine 2 tane aynı yere üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Başına doladım. Boşluğun içerisine giriyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Başına doladım. Sıradakine girdim. Üçlü yapıyorum. Başına doladım. Sıradakine üçlü yapıyorum. Bir zincir çekerek fıstık yapmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde sıramızı ilerleteceğiz. Burada sıranızı karıştırmayın. 6 tane üçlü trabzanın üzerine 10 taneye çıkarttık. Yani burada ilk başta 6 taneydi üçlü trabzanımız. Daha sonra burayı 10'a çıkarttık arkadaşlar. Sayarak da ilerleyebilirsiniz. Lütfen kafanızı karıştırmayın. Eğer kafanız karışacak gibi olursa sıra başına tekrar alıp tekrar izleyip tekrar yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi sıramı sona kadar devam ettireceğim. Sıra sonuma geldim. Bir tane zincir çektim. Bakın ilk fıstığın tepe noktasına yine batıyorum. Buraya kaydırma yaparak birleştirelim. İlk boşluğun içerisine kaydırma yaparak geçiyorum ve 2 tane zincir çekerek fıstığımı yapmaya başlıyorum. 1, 2 tane. Üçünü topladım. Şimdi arkadaşlar bakın bu bizim son fıstığımızdı. Yani fıstığımızın son sırasıydı. Şimdi bu noktada 5 tane zincir çekelim.
5 tane zincir çektim. Bakın bu 5 zinciri çektikten sonra buradaki daha önce çektiğimiz 5 tane zincirin üçüncüsüne, bakın şöyle sayabilirsiniz, 2, şurada 3. Üçüncüsüne batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa tekrar girerek sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın sıradaki zincire geçiyorum. 1, 2, üçüncüsüne batıyorum. Sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluğun içerisine tekrar batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Şimdi 5 tane zincir çekelim. 3, 4, 5 zincir çekelim. Bakın burada fıstığım var. Son fıstığımı yapıyorum. Kapattım fıstığımı. 2 tane zincir çekiyorum. Başına bir kere doladım. Bakın burada 1, 2, 3 tane üçlü trabzanım var. Bunun her birinin tepesine birer tane üçlü yapacağız. 1, 2 ve 3. Şimdi bakın şurada bir tane boşluğum var. Boşluğun içerisine bir tane daha üçlü yapıyorum. Yan tarafta 4 tane üçlü yapmış oldum. Şimdi aralara bir tane zincir çekeceğim. Başına doladım. İlk üçlünün tepesine bir tane üçlü yapıyorum. Tekrar bir zincir, başına doladım. Sıradakine bir zincir. Bakın tam ortaya geldik. Ortaya batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Başına doladım. Ortaya yine aynı boşluğun içerisine bir tane daha üçlü yapıyorum. Bir zincir. Sıradaki trabzanın tepe noktasına bir tane üçlü yapıyorum. Bir zincir. Tekrar buraya bir tane üçlü yapıyorum. Bir zincir, başına doladım. Bakın şu boşluğun içerisine tekrar üçlü yapıyorum. Başına doladım. Sonda 3 tane üçlüm var. Onların her birinin tepesine birer tane üçlü yapıyorum. Bir zincir çektim. Başına ilmek aldım. Boşluğa geçiyorum. Son fıstığımı yapıyorum buraya. Beş tane zincir çekelim. Buradaki 5 tane zincirin 1, 2, üçüncüsüne batalım. Sık iğne yapalım. 1, 2, 3 zincir. Aynı noktaya tekrar bir tane sık iğne. Bu noktaları yapmamız gerekiyor. Çünkü tomurcuklar olmazsa zincir kısmı çok boş duruyor. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın sıradaki 5 tane zincirim var. Onun üçüncüsüne batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluğa tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Başına doladım. Bakın burada benim fıstığım var. Fıstığıma son fıstığı tekrar burada yapıyorum. Kapattım. 1, 2 zincir çektim. Bakın bu noktaya geldik. Buradaki işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz. Başına doladım. Bakın burada 3 tane üçlüm var. Her birinin tepe noktasına birer tane üçlü yapıyorum. Bakın burada boşluğum var. Başına doladım. Bir tane de boşluğun içerisine üçlü yaptım. 4'e tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Başına doladım. Sıradakine geçtim. Üçlü yapıyorum. Bir zincir, başına doladım. Sıradakine geçtim. Üçlü yapıyorum. Bir zincir, başına doladım. Bakın tam orta boşluktayız.
Orta boşluğa üçlü yapıyorum. Bir zincir, başına doladım. Tekrar orta boşluğa üçlü yapıyorum. Bir zincir, başına doladım. Sıradakinin tepe noktasına battım. Üçlü yapıyorum. Bir zincir, başına doladım. Sıradakinin tepe noktasına üçlü yapıyorum. Bir zincir. Bakın şimdi kenara geldik. Başına doladım. Boşluğa bir tane üçlü. Başına doluyorum. Sıradakinin her birinin tepe noktasına birer tane üçlü yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Eğer kafanız karışırsa tekrar başa sarın. Aynı şekilde izleyin, tekrar yapın arkadaşlar. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Bir tane zincirimi çektikten sonra ilk yaptığım fıstığın tepesine batarak kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi bakın burada 5 tane zincirimiz var. Şöyle şuradaki zincire geçiyorum. Kaydırma yapıyorum. Ortadaki zincire geçiyorum ve kaydırma yapıyorum. Üçüncü zincirdeyim şu an. Bakın 1 2 üçüncü zincirdeyim. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar girerek bir tane tomurcuk yapıyorum buraya. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın sıradaki 1 2 3 zincirin üçüncüsüne batıyorum. 1 2 3 zincir, aynı noktaya tekrar fıstık yapıyorum. Yani tomurcuk yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın sıradakinin üçüncüsüne geçiyorum. Zincirin ortasına battım. 1 2 3 zincir, aynı boşluğa tekrar dönüyorum ve tomurcuk yapıyorum arkadaşlar. Bakın burası 3 tane tomurcuğumuz oldu. Şimdi 5 tane zincir çekelim. 3 4 5 tane zincir çektik. Bu noktaya geliyoruz. Bu noktada artık fıstıklara döneceğiz. Şu kısımları birleştireceğiz arkadaşlar. Burada 1 2 3 4 tane üçlümüz var. Bu 4 tane üçlüyü tek yapacağız. Nasıl yapacağız? Gösteriyorum. Fıstık şeklinde yapacağız. Başına doladım. İlkine girdim. İlmek aldım. Önce ilkini çektim. Sonra ikincisini çektim. Tığımda bıraktım. Başına doladım. Sıradakine geçtim. İlmek aldım. Önce ilk ilmeği çektim. Sonra ikisini çektim. Tığımda bekletiyorum. Başına doladım. Sıradakine geçtim. Önce ilkini aldım. Sonra ikincisini aldım. Tığımda bekletiyorum. Başına doladım. Sıradakine geçtim. Önce ilkini aldım. Sonra iki tanesini aldım. Bakın 4 ilmeği de tığımda topladım arkadaşlar. Bu 4 ilmeğin hepsini toplayıp buraya 3 tane zincir çekiyorum. Ne yaptık? Bu dörtlüyü birleştirmiş olduk. Şimdi fıstık yapmaya devam edeceğiz. 1 2 3 tane, buradaki 3 tane ilmeğe fıstık yapacağız arkadaşlar. Ama fıstıklarımızı üçlü şekilde yapacağız. Yani üçlü trabzan şeklinde yapacağız. Şimdi gösteriyorum. Kafanızı lütfen karıştırmayın. Başına doladım. Sıradaki trabzanın tepe noktasına girdim. Önce ilkini çektim. Sonra 2 tane çektim. Tığımda bekletiyorum. Başına doladım. Aynı noktaya giriyorum. İlmek alıyorum. Önce ilkini, sonra 2 tanesini. Başına doladım. Tekrar aynı boşluğa girdim. Önce ilkini, sonra ikisini. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Bu 3 tane ilmeği çektim. 1 2 zincir çekiyorum. Pardon, burada bir zincir çekiyoruz. Başına doladım. Sıradaki boşluğa, yani sıradaki trabzanın tepesine geçiyorum. Yine aynı şekilde üçlü fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Önce ilkini, sonra ikisini çekiyorum. Tığımda bekletiyorum. Başına doladım. Aynı boşluğa girdim. Önce ilkini, sonra ikisini çektim. Başına doladım. Aynı yere girdim. Önce ilkini, sonra 2 tanesini çektim. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Bu 3 tane ilmeği de çektim. Devam ediyorum. Bir zincir çektim araya. İkinci fıstığı yaptık. Tekrar başına doladım. Bakın sıradakine geçiyorum. İlmeğimi aldım. Önce ilkini, sonra 2 tanesini. Başına doladım. Aynı yere giriyorum.
Önce ilkini, sonra iki tanesini. Başına doladım. Aynı yere girdim. Önce ilkini, sonra iki tanesini çektim. Bakın tığımda 3 tane ilmeğimi topladım. 4 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Bakın bu ara tam boşluğa denk geliyor. Yani bu boşluğa geldiğimiz için araya 5 tane zincir çekiyoruz. Başına doladım. Tekrar sıradaki ilmekten devam ediyorum arkadaşlar. Yine 3 tane fıstık çalışacağım. Devam ediyorum fıstığımı yapmaya. Önce ilkini, sonra iki tanesini çekiyorsunuz. Tığda 4 tane ilmek var. 4 ilmeği birlikte topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın 3 tane fıstığımı yaptım. Ortada bir tane boşluğumuz var. Şurası da 4 taneyi toplamıştık. Şimdi devam ediyoruz. Başına doladım. Sıradakine geçiyorum. Önce ilkini, sonra iki tanesini çektim. Tekrar aynı noktaya. Önce ilkini, sonra iki tanesini. Başına doladım. Aynı noktaya girdim. Önce ilkini, sonra iki tanesini çektim. Hepsini birlikte kapattım ve bir zincir çekiyorum. Şimdi tekrar bu noktaya bir tane daha fıstık yapıyorum. Önce ilkini, sonra iki tanesini. Başına doladım. Aynı yuvaya. Tekrar aynı işlemi tekrar ediyorum. Önce ilkini, sonra ikisini. Tüm ilmekleri topladım. Araya 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bakın şuradaki işlemin aynısını tekrar ediyoruz. Bakın şuradayız. Trabzanların tepe noktasındayız. Şimdi buradaki trabzanları toplayacağız. Başına ilmek aldım. Sıradaki trabzana girdim. Önce ilkini, sonra ikisini çektim. Tığımda bekletiyorum. Başına doladım. Sıradaki trabzana geçiyorum. Önce ilkini, sonra ikisini topladım. Başına doladım. Sıradaki trabzana geçtim. Önce ilkini, sonra ikisini topladım. Başına doladım. Sıradaki trabzana geçiyorum. Önce ilki, sonra ikisi. Bakın hepsi tığımda. Tığımdaki ilmeklerin hepsini topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bakın buradaki zincirlerimizin tepe noktasına devam ediyoruz. 3. zincirime geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Aynı noktaya girdim. Tomurcuk yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sıradaki zincir noktasının ortasındaki zincire battım. Üçüncüye sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıyorum. Tomurcuk yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın sıradaki zincirimin üçüncüsüne batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Aynı noktaya tekrar girelim. Tomurcuk yapalım. Şimdi bakın buraya geldik. Burayı ben tekrar göstermek istiyorum. Daha net olsun kafanızda. Şöyle yapalım. Bakın. Gördüğünüz gibi bu nokta artık tam bir köşe oldu. Şimdi buradayız. Burayı tekrar göstermek istiyorum. Kafanızda tamamen otursun. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Başına doladım. Bakın buradaki 1, 2, 3, 4 tane üçlüyü tek bir fıstık şeklinde toplayacağız. Önce ilkine giriyorum. İlmek aldım. Önce ilkini çektim. Sonra iki tanesini çektim. Tığımda bekletiyorum. Başına doladım. Sıradakine geçiyorum. İlmek aldım. Önce ilkini, sonra iki tanesini. Başına doladım. Sıradakine geçtim. İlmek aldım. Önce ilkini, sonra iki tanesini. Bakın tığımda bekletiyorum. Başına doladım. Sıradakine geçtim. Önce ilkini, sonra iki tanesini. 4 tane trabzanımı tığımda topladım. Hepsini birlikte kapatarak tek bir fıstık yapıyoruz burada. 1, 2, 3 zincir çektim. Başına doladım. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmek aldım. Önce ilkini çektim. Sonra iki tanesini çektim. Başına doladım. Aynı noktaya girdim. İlmek aldım. Önce ilkini, sonra ikisini çektim. Başına doladım. Aynı noktaya girdim. İlmek aldım. Önce ilkini, sonra iki tanesini. Bakın 3 tane ilmeğimi topladım.
Bir zincir çekiyorum. İlk fıstığımızı yapmış olduk. Burada 4 taneyi birlikte toplamıştık. Burada tekrar bir fıstık yaptık. Bir tane buraya, bir tane de buraya yapacağız. Yani sırasıyla fıstıklarımızı yapacağız. Burada 3 tane fıstığım olacak benim. Şimdi fıstıklarımı tamamlayayım. Araya bir zincir, başına doladım. Sıradaki boşluğa fıstığımı yapıyorum. Topluyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bakın orta kısma geldiğimiz için 5 tane zincir çekiyoruz. Başına doladım. Sıradaki trabzanın tepe noktasına girdim. Tekrar fıstık yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk fıstığımı yapacağım. Topladım. Bir zincir çekiyorum. Başına ilmek aldım. Sıradaki trabzanın tepesine girdim. Yine fıstık yapıyorum bir tane. Önce ilkini, sonra ikisini. Bir zincir, ikinci fıstığımı yaptım. Başına doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesine gireceğim. Üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçüncüyü de yaptıktan sonra hepsini birlikte toplayıp 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bakın 3 tane fıstığımı yaptım. Şimdi burada 4 tane trabzanım var. Bu 4 tane trabzanı tek bir fıstığa toplayacağız. Başına ilmek aldım. Sıradaki trabzana giriyorum. Önce ilkini, sonra ikisini çektim. Başına doladım. Sıradaki trabzana geçtim. Önce ilki, sonra ikisi. Başına doladım. Sıradaki trabzana geçiyorum. Önce ilki, sonra ikisi. Başına doladım. Sıradaki trabzana geçtim. Önce ilki, sonra ikisi. 4 tane trabzanımı da tığımda topladım. Hepsini birlikte toplayıp kapatıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle diğer köşemizi de oluşturduk. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve devam ediyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle. Şurada tomurcuklarımız, burada trabzanlarımız, şu üstte fıstıklarımız. Sıra sonuna kadar devam edelim. Eğer anlamadıysanız lütfen sıra başına tekrar sardırın. Tekrar orayı izleyin. Daha sonra devam edin. Karışıklık olmasın. Çünkü bir önceki sıralarda yanlış yaparsanız üst sıralarda mutlaka açığınız belli oluyor. Tekrar sökmek yapmak sıkıntılı bir durum. Şimdi ben diğer sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi 2 tane zincir çektim. Başına doluyorum. Bakın burada bizim ilk yaptığımız tomurcuğumuz var. Onun hemen öncesinde kaydırma yapmıştık. Oraya batıyoruz. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bu noktada bir tane yer belirleyici kullanın buraya. Çünkü burada sıramızı başlangıç olarak şöyle bilmemiz gerekiyor. Çünkü burada şimdi kenar çalışacağımız için şuranın başlangıç olduğunu bilmiyoruz. Yani karışabiliyor. O yüzden buraya bir tane yer belirleyici takın. 5 tane zincir çekelim. 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın buradaki zincirimin 1, 2, üçüncüsüne batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sıradakine geçiyorum. 1, 2, üçüncüsüne sık iğne ile bağlıyorum. Şimdi kenar çalışıyoruz arkadaşlar. Artık pıtırcık yapmayacağız. 3, 4, 5 zincir. Bakın sıradakine şöyle 1, 2, şöyle üçüncüsüne battım. Sık iğne yapıyorum. Şöyle kenar çalışması yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekelim. Başına doladım. Bakın şimdi bu noktada trabzanlar yapmaya başlayacağız. Hemen şuradaki boşluğa girdim. 1, 2, 3 kere de çektiğim üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Başına doladım. Bakın buradaki fıstıklarımız var. Onun ara boşluğuna bir zincir çektiğimiz ara boşluğa batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çektim. Başına doluyorum. Bakın tekrar burada bir zincir çektiğim fıstığın ara noktasına giriyorum. Üçlü yapıyorum.
Tekrar 2 zincir. Şöyle bu daha sonra ütüleyince açılacak arkadaşlar. Büzülmesi önemli değil. Başına doladım. Bakın bu ortadaki boşluğun şöyle 1 2 üçüncüsüne giriyorum. Yine üçlü yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Başına doladım. Aynı noktaya tekrar giriyorum. Tekrar üçlü yapıyorum. Pardon, şuraya aynı noktaya girelim. Tekrar üçlü yapalım. 2 zincir. Başına doladım. Bakın tekrar fıstığın arasına girdim. Üçlü yapıyorum. 1 2 zincir. Sıradaki fıstığın arasına giriyorum. Üçlü yapıyorum. 1 2 zincir, başına doladım. Bakın buradaki boşluğa girerek üçlümü yaptım. Şöyle kenar kısmını düzenlemiş olduk. Şimdi tekrar burada başlangıçtaki gibi devam edeceğiz. 3 tane zincir çekelim. 1 2 3 zincir. Şimdi bakın bu noktada 1 2 3 tane, burada üçüncüye, yani 5 zincir çekmiştik. Üçüncüye giriyoruz. 1 2 3 4 5 zincir. Sıradaki 5 zincirin üçüncüsüne şöyle girelim. Sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın sıradakinin üçüncü ilmeğine 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 üçüncüsüne geçiyorum arkadaşlar. Bakın 1 2 üçüncü ilmeğine batıyorum. Şimdi bakın, şimdi bu noktaya geçeceğim için bu noktada 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle elinizle de düzenleyin. Birazdan buharlı ütü vereceğim. O yüzden sorun değil benim için büzülmesi. Sizler için de sorun olmasın. Başına doladım. Bakın buradaki boşluğun içerisine giriyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Başına doladım. Sıradaki, bakın bu fıstığın ortasındaki bir zincirlik boşluğa giriyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 zincir, başına doladım. Bakın buradaki fıstığın arasına girdim. Üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 zincir, başına ilmek aldım. Bakın ortaya geldik. 1 2 üçüncüsüne batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar buraya 5 zincir çekiyorum. Aynı noktaya giriyorum. Tekrar bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir, başına ilmek al. Bakın fıstığın arasına giriyorum. Üçlü yapıyorum. 1 2 zincir, başına ilmek al. Bakın sıradaki boşluğun içerisine giriyorum. Üçlü yapıyorum. Bakın fıstıklarımız var. Fıstığın ortasına giriyoruz arkadaşlar. Karıştırmayın. Tekrar 2 zincir, başına ilmek aldım. Buradaki geniş boşluğun içerisine giriyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi bu noktada 3 tane zincir çekiyorum. Bakın buradaki 1 2 3 5 tane zincirimin üçüncüsüne battım. Diğer taraflarda yaptığım gibi kenar kısmını böyle çalışacağız arkadaşlar. Bakın şöyle gördüğünüz gibi tam bir kare formunu aldı. Şimdi sıramı tamamlayıp geleceğim. Yine aynı şekilde şu orta kısımlarına beşer zincir, üçüncü zincire bağla. Şu köşede yine aynı çalışmayı yapıyoruz arkadaşlar. Trabzan çalışmalarını yapıyoruz. Sıramı tamamlayıp gelelim. Sıra sonuma geldim. Yer belirleyicimi çıkaracağım bu noktada. Bakın şuraya batmıştık. Şuradan başlamıştık. Buraya tekrar şöyle kaydırmayla birleştiriyorum. 3 tane zincir ve kaydırma. Şimdi sık iğne sıramıza geçiyoruz. Bir tane zincir çekelim. Aynı noktaya tekrar girip buraya bir tane sık iğne yapalım. Şimdi ben şöyle yaptım. 5 zincirlik olan kısımlara 4 tane sık iğne çalıştım. Şurada 3 tane zincir olan kısma 2,
ikili tane zincir olanlara 2 sık iğne. Şu köşe noktasına geldiğimde de 5 sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi kenar kısımlarına sık iğnelerini tamamlayacağız. Sizin sayılarınız eğer ki, yani benim yaptığımda biraz böyle bir toplanma oldu. Ben sevmedim. Benim biraz gevşektir. O yüzden benim toplanma oldu. Yani bir büzülme oldu, bir potluk çıktı. Eğer sizin elinizde ördüğünüzde tam dengeli gelecek olursa düz bir şekilde bu 5 tane zincirlik yerlere 5 sık iğne yapın arkadaşlar. Benim elimle alakalı. Ben biraz gevşek ördüğüm için benim sık iğnelerim çok dağıldı. O yüzden ben 4 tane yaptım. Şimdi ilk bakın boşluğun içerisine 5 tane zincirlik olan kısma 4 tane sık iğne çalışıyorum. 2 3 4. Bakın şimdi bu noktada şu sık iğne olan kısma da bir tane yapıyorum. 5 zincirlik kısma geldim. 4 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4. Sık iğne olan noktaya geldim. Tekrar bakın burada benim 3 tane zincir yaptığım nokta var. Gördüğünüz gibi 1 2 3 zincirle geçtiğim nokta var arkadaşlar. Pardon, şurası orada yok değil. Şurası sanırım, aynen. Burası tekrar 5 zincirlik nokta. Buraya 4 tane. Karıştırmayalım arkadaşlar. Benim bir an karışacak gibi oldu. 3 4 tane. Bakın sık iğne noktasına geldim, bir tane. Şimdi 3 zincir yaptığım yere geldim. 2 tane sık iğne çalışıyorum oraya. Tekrar bakın 2 zincirlik kısma geldim. 2 sık iğne. Sıradakine 2 sık iğne. Sıradakine 2 sık iğne. Köşeye kadar geldim. Bakın köşe noktasına da şu şeyleri atladık arkadaşlar. Benim yaptığım hataya düşmeyin. Bakın. Şöyle 2 sık iğne yaptım. Bakın trabzan tepesine bir tane yapıyorum. Boşluğa geçiyorum. 2 tane yapıyorum. Trabzan tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. 2 tane boşluğun içerisine yapıyorum. Trabzan tepesine bir tane. 2 tane sıradaki boşluğa. Trabzan tepesine geldim. Buraya tekrar bir tane. Bakın köşe boşluğa geldim. Köşe boşluğun içerisine 5 tane sık iğne yapıyorum. Köşe dönüşü olduğu için. 5 tane. 1 2 3 4 5. Tekrar trabzan tepesine bir tane. Şöyle elinizle de düzenleyin. İki tane zincir olan kısma geldim. Bakın buraya 2 tane batıyorum. Bir tane trabzan tepesine batıyorum. 2 tane buraya. Bir tane trabzan tepesine. 2 tane bu noktaya. Bu şekilde sırayı tamamlayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi benim elim gevşek olduğu için benim sık iğnelerim çok böyle toplu duruyor. O yüzden ben mesela bu 3 tane olan yere, eğer eliniz sıkıysa 3 tane sık iğne yapın. 5 tane olan zincirin yerine 5 sık iğne yapın arkadaşlar. Benim elim gerçekten gevşek olduğu için ben sık iğnelerimi azalttım. Ama eğer ki eliniz sıkıysa dediğim gibi 5 zincirse 5 sık iğne, 3 zincirse 3 sık iğne çalışacaksınız. 2 zincirse 2 sık iğne. Trabzan tepelerini az önce benim yaptığım gibi karıştırmayın. Trabzan ve sık iğne tepelerine de bakın buralara da batıyoruz arkadaşlar. Buraları da atlamayın. Şimdi tüm kenara dolaşıp gelelim. Sıra sonuma geldim. Şimdi bakın burada ilk yaptığım sık iğnenin tepe noktasına kaydırma yaparak birleştirdim. Bir zincir çekip üst sıraya çıkıyorum. Bu bizim son sıramız arkadaşlar. Bu sırada her ilmeğin tepe noktasına bir tane sık iğne yapıyoruz. Yani sıra boyunca her ilmeğe bir tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Köşe noktasına kadar sık iğnelerimizi yapalım. Şu noktaya kadar. Köşeye kadar geldim. Bakın burada 5 tane sık iğnemiz var. Bunun üçüncüsüne kadar yine tek örelim.
Bakın üçüncüsüne 3 kere batıyoruz arkadaşlar. 2 ve 3. Bunu yapmamızdaki amaç düzgün bir belirgin köşe oluşturmak. Şimdi yine diğer köşeye kadar her bir sık iğne bir tane sık iğne yapacağız. Bakın şöyle köşemiz böyle. Şöyle göstereyim. Bu bizim son sıramız zaten. Şimdi bu köşeyi yaptığımız gibi diğer köşeye kadar her birine bir tane batacağım. Bakın buradaki benim 5 tane sık iğnem var. Bu 5 tane sık iğnenin ortasına, yani üçüncüsüne 3 kere batıyorum. Keskin bir dönüş olması için. Daha sonra tekrar yine her bir ilmeğe birer tane batarak köşeye kadar geleceğim. Köşeye geldiğimde yine 3 kere aynı noktaya batacağım. Köşedeki tam 3. sık iğneye. Daha sonrasında tüm kenarı bu şekilde tamamlayıp bir sonumuza geldik. Bakın son sık iğneyi yaptıktan sonra ipimi kesiyorum. Şu şekilde. Bak, ilk sık iğnenin arka tarafından şöyle tığımı geçiriyorum. Buradan ilmeğimi alacağım. Şu sık iğnenin alt kısmından şu şekilde gireceğim. Bunu istiyorsanız iğneyle de yapabilirsiniz. Şöyle alttan, içeriden giriyorum. İlmeği çekiyorum dışarıya doğru. Bu şekilde yaparsanız bitiş noktanız belli olmaz arkadaşlar. Gayet güzel bir bitiş olur. Şimdi ben bu ipi içeride gizleyip ütülerimi yapıp geleceğim. Parçalarımı bitirmiş oldum. Eğer supra ile örecekseniz benim gibi ütülemeyi yaparken tersten buhar vererek yapın. Çünkü dediğim gibi supra maalesef şu üstündeki simli doku var. O dokuyu kaybediyor ütüyü üstüne vurduğunuz zaman. Öyle olmasını istemeyiz. O yüzden yavaş yavaş arkadan tersten buhar vererek yavaş yavaş elinizde düzenleye şöyle göstereyim ben size yine. Bakın bunu arkadan öncelikle elinizde düzenleyin şöyle. Öncelikle uzaktan buharı verin. Elinizde düzenleye bu şekilde. Daha sonra düz tarafına çevirin ve önden buharı, yani bir ütüyü uzaktan tutarak buhar verin arkadaşlar. Dediğim gibi çok yaklaştırırsanız bu supra ipin şu üstündeki boyasız yüzülüyor. Yani hani ipin görüntüsü çirkinleşiyor. Hemen ben ütülerimi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın ütülememi yaptım. Parçalarımız hazır. Çantamızın ana gövdesini hazırlamış olduk. Şimdi yan parçamızı hazırlayacağız. Yan parçamızda da yine fıstıklarla oluşan bir yan parça hazırladım ben. Şöyle uzun bir parça hazırladım. Bakın tamamen şöyle fıstıklarla oluşan bir model. Şimdi hemen size onun yapımını göstereceğim. Şöyle kenara alıyorum. Öncelikle bir tane kilit zinciri yapalım. Kilit zincirinden sonra 13 tane zincir çekelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Zincirleriniz çok sık olmasın, çok da gevşek olmasın. Şu arka kısımlarına batacağımız için çok sık örerseniz şu arkalara batılmıyor. Çok gevşek yaparsanız da bayağı bir şu kısım çirkin duruyor. O yüzden elinizi çok gevşek ya da çok sıkı tutmayın. Başına bir kere doluyorum. Bakın bir iki ilmeği atlıyorum. Üçüncünün arka tarafına batarak ilmeğimi aldım ve üçünü birlikte çektim. Bir tane zincir çekiyorum. Başına bir kere doluyorum. Bakın bir tane atlıyorum. İkincisine battım. İlmek aldım. İkisini çektim. Tığımda beklettim. Başına doladım. Tekrar aynı yuvaya battım. İkisini çektim. Tığımda 3 tane ilmek var. Üçünü birlikte çektim. Araya bir tane zincir çekiyorum. Tekrar başını doladım. Bir tane atlıyorum. İkinciye batarak tekrar fıstık yapıyorum. İkili fıstıklar yapıyoruz arkadaşlar. En son üçünü birlikte topladım. Araya bir tane zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye fıstık yapıyorum. İkili fıstık yapıyorum. Üçünü topladım. Bir zincir.
başına doladım. Bakın bir tane boşluk veriyorum. Bir tane atlayıp ikinciye fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Tekrar bir zincir, başına doladım. Bir tane atlıyorum. Sonuncuya battım, ilmek aldım. Üçünü birlikte kapatıyorum. Bir ve iki tane zincir çektim, örgümü çevirdim. İlk gelen sık iğneye bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bir zincir çektiğim boşluk var. Boşluğa giriyorum, sık iğne yapıyorum. Fıstığın tepe noktasına sık iğne. Arada zincir çektiğim nokta bakın boşluk, sık iğne. Fıstığın tepesine sık iğne. Aradaki boşluğa tekrar sık iğne. Fıstığın tepesine sık iğne. Aradaki boşluğa sık iğne. Fıstığın tepesine tekrar sık iğne. Bakın arada boşluğum var. Sık iğne yapıyorum. Son sık iğnenin tepe noktasına da bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamladım arkadaşlar. İlk sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Tekrar çevirdim. Yine fıstık yapacağız. Başına doladım. İlk boşluğa girdim. Üçünü birlikte çektim. Bir zincir, başına doladım. Bir boşluk atladım. İkinci boşluğa batarak yine fıstık çalışması yapıyorum. İkili fıstık yapıyorum. Fıstığımı yaptım. Bir zincir çektim. Başına doluyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğin içerisine tekrar fıstık çalışıyorum. Aralarda mutlaka bir tane zincir çekin. Zincir çekmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir zincir çektim. Tekrar atladım. Fıstığımı yapıyorum. Bir zincir. Tekrar bir tane atla. İkinciye fıstık yap. Bir zincir, bir tane atla, sonuncuya bat, üçünü birlikte kapat. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde ilerleyeceğiz. Şu ilk kısım önemli değil. Burası toplama yapıyor çünkü zincir üstüne gittiğimiz için toplama yapıyor. Bu sorun değil. Bir iki tane zincir çekiyoruz. İlk boşluğa girdim, sık iğne yapıyorum. Ara boşluğum var, bakın zincirin olduğu kısım, oraya battım, sık iğne. Buradaki fıstığın tepesine yine bir tane sık iğne, zincir boşluğumuza bir tane sık iğne, fıstık tepesine bir sık iğne, zincir boşluğu yine bir sık iğne. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Zincir boşluklarını da sık iğne yapıyoruz. Sırayı tekrar tamamlıyoruz. Sık iğne sırasından sonra tekrar fıstık sırasına geçiyoruz. Bakın şöyle. Son şu ilmeğe de batmayı unutmayın. Karışmasın. 2 tane zincir çekiyorum. Döndüm. Tekrar şimdi fıstığımı yapmaya devam edeceğim. Şimdi şöyle arkadaşlar, bakın uzun bir parça ördüm. Bakın gördüğünüz gibi şöyle uzun bir parça ördüm. Devam ettim. Şu uç kısmında da ipimi koparmadım. Çünkü burada eksik ya da fazla gelirse sıramı tamamlamak için. Şimdi sap kısmımızı da yapalım. Saplarımızı da bu şekilde yine örgü kullanmayı tercih ettim. Şöyle bakın örgü yapacağız. Sapların ölçüsünü de vereyim. ...30 santim. Spiral örgüyle hazırlayacağız bunu. Ben şimdi size göstermek istiyorum. 6 tane zincir çekeceğiz. Uç kısmında mutlaka uzun bir parça bırakın dikiş payı için. 6 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir çektim. Zincirimi şu şekilde çeviriyorum. İlk zincirin tepesine battım. Sık iğne yapıyorum. İkinciye geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Sırasıyla her zincirin içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Yani 6 tane sık iğneniz olması gerekiyor. Siz bunu örerken bu şekilde sık iğneleriniz içeriye doğru dönecek. Bakın şöyle içten ördüğünüz için sık iğneler içeri doğru dönecek. Biz iç kısma dönen sık iğneleri örmeyeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi şöyle elimle içeriye doğru bastırıyorum. Sık iğnelerim içeriye doğru döndü. Sık iğnelerimin arka kısımlarında bakın boşluklar var.
Bu boşluklara batarak sık iğneleri örmeye devam edeceğiz. Ama sık iğnelerin düz yönleri içeriye doğru gidiyor. Onların ne arka kanadı ne ön kanadı, iki kanadına da batmıyoruz. Sadece biz sık iğnelerin arkasındaki bakın şu boşluklar, yuvalar çıkıyor. Bunları örerken zaten dikkat edersiniz. O boşluklara batacaksınız. Sık iğnelerin arkasındaki boşluklara. Dönerek öreceğiz arkadaşlar. Hani herhangi bir farklı bir işlem yok. Bu şekilde spiral olarak öreceğiz. 30 santim uzunluğunda yeterli gelecek muhtemelen. 30 santim yaptım ben. Bakın bu şekilde örelim. Gördüğünüz gibi spiral örgüyle yukarı doğru çıkıyoruz. Ördükçe zaten daha da kolaylaşacak. 30 santim uzunluğunda yapın. Daha uzun istiyorsanız daha uzun yapabilirsiniz arkadaşlar. 30 santim yeterli geldiği için ben 30 santimde bıraktım. Şimdi tamamlayıp gelelim. Yer belirleyicilerimi aldım, geldim. Şimdi parçamızı birleştireceğiz. Önce parçamın bir tanesini alıyorum. Şöyle. Bu parçanın dört kenarı da aynı arkadaşlar. Yani ölçüsü aynı. Şöyle ölçüsünü de vereyim. 25 santim. Yani bunun eni de boyu da aynı ölçüde. 25 santim. Dediğiniz bir kenarı şöyle mesela şurayı çevirebilirim. Ya da şu şekilde. Burası bağlantı noktam sanırım. Burası olmaz. Şu kısmı uç, ağız kısmı olsun istiyorum. Şimdi parçamı alıyorum. Şuradan yer belirleyicilerimle tutturacağım. Bu parçaları birleştirirken mutlaka yer belirleyici kullanın. Çünkü dikişiniz daha kolay olur. Şöyle yer belirleyicilerimle tutturarak ilerleyeceğim. Şurada bir fazlalık oldu. Bakın hemen belli oldu. Şöyle yapalım. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yer belirleyicilerimi takacağım. Bakın benim parçam tam geldi. Şöyle bir tane daha. Gördüğünüz gibi dört kenarı da yer belirleyicilerle sabitledik. Şimdi iğnemizi alalım. Etamin iğnesi kullanıyorum. Daha rahat oluyor. Bakın şöyle geniş ağızlı bir etamin iğnesi kullanıyorum. Hemen ipimi geçireyim. Ucunu düğüm yapın, sökülmesin. Evet, şimdi bakın şu noktadan ilk önce yan parçadan ipimi geçireceğim ki şuradan sabitleyeyim. Şimdi bakın ilk şu ilmeğin arka lobundan giriyorum. Buraya bir sabitleme yapıyorum. Sökülmemesi için ilk başlangıcı ve sonunu sabitleyin. Yer belirleyicimi çıkartacağım. Şimdi arkadaşlar bakın bu noktada şöyle şu ipi de içeriye alayım. Ön parçanın arka
tek kanatlarını kullanacağız. Bakın şunları kullanacağız. Yan parçadan giriyorum, ön parçaya geçiyorum. Başlangıcım olduğu için burayı tekrarlıyorum. Sırasıyla karşılıklı bir şekilde birbirlerine birleştireceğim. Önce yan parçadan, sonra ön parçadan. Karşılıklı şekilde birleştirelim. Bu birleştirme yöntemini ben çok fazla kullanıyorum. Çünkü hem güzel duruyor hem de zahmetsiz. Aynı zamanda da sağlam oluyor. Şimdi arkadaşlar bu şekilde videoyu çok uzatmayacağım. Dikmeye devam edeceğim. Tüm kenar boyunca dikeceğim. Daha sonrasında diğer parçamı alacağım. Tekrar bu parçayı yer belirleyicilerimle sabitleyeceğim ve bu parçayı da dikeceğim. Çok fazla videoyu uzatmak istemediğim için ben hemen yapıp geliyorum. Çantamın iki parçasını da birleştirdim arkadaşlar. Bakın şöyle iki tarafı da birleştirdim. Gayet güzel bir kutu çanta oldu. Şimdi ben bunun kenar kısmını ters sık iğne yapmak istiyorum. Şöyle biraz kenarı fırfırlı olsun diye. Öncelikle ipimi alacağım. Şu orta noktadan, yan parçanın orta noktasından ipimi bağlıyorum. Şöyle bir tane sık iğne yapalım. Bir tane daha çekelim, garanti olsun. Geriye doğru öreceğimiz için. Şimdi şöyle geriye doğru bir sık iğne, yani şöyle bir sık iğne şöyle batıyorum. Buradan ilmeği alıyorum, çıkartıyorum, sık iğne yapıyorum. Geriye doğru, bakın sık iğnenin tepesine geriye doğru batıyorum, ilmek alıyorum, sık iğne yapıyorum. Şöyle geriye doğru, farklı bir şey yapmıyoruz. Bakın sık iğnenin tepesine doğru geriye doğru gidiyorum, ilmek alıyorum, ilmeği çıkarttım, ikisini birlikte kapattım. Bu ters sık iğne arkadaşlar. Geriye doğru örüyoruz. Şimdi bakın şu çantamızın birleştirme noktasındayız. Onu da yine atlamıyoruz. Oraya da doğru bir sık iğne yapalım. Sonra bakın çantamın ilk köşe kısmına geldim. Şöyle batıyorum. İlmeği çıkarttım. Sık iğne yapıyorum. Şimdi her ilmeğin tepe noktasına bir tane sık iğne yapalım. Bakın atlamadan şöyle sık iğneler yaparak geriye doğru gidelim. Şöyle bakın. Şöyle güzel bir tırtıklı kenar elde ettik. Tüm kenara bu şekilde dolaşacağım. Çok kolay aslında. İlk birkaç kere yaptığınızda elinizde alışacaktır. Bakın şöyle geriye doğru sık iğnelerimi yapıyorum. Şöyle devam edelim. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir kenar çalışması oluyor arkadaşlar. Şimdi tüm kenarı bu şekilde dolaşalım. Çantanız daha henüz dikişten dolayı tam formunu almadı. Bunun içerisine bittikten sonra ağırlık koyun. Ağırlık koyduktan sonra biraz böyle beklesin. Çanta o zaman tam formunu alacaktır. Şimdi ben bunu kenar kısmını komple ters sık iğne şeklinde ilerleyeceğim. Kenar kısmını bitireceğim. Daha sonrasında sap birleştirmesini yapacağız arkadaşlar. Çantamız bitmek üzere. Hemen kenar kısımlarını gidip gelelim. Evet arkadaşlar bakın başlangıç noktama geldim. Şimdi bu noktada şöyle ipimi kesmek istiyorum. Da şöyle keselim. Geriye doğru asılın. Bir tane iğne kullanalım. Bakın şimdi ilk başlangıç yaptığım noktaya geri giriyorum şöyle. Bunu buraya sabitleyeceğim. Bir tane de şöyle üstten çıkıyorum. Gördüğünüz gibi sabitlendi. Şimdi ipimi de sabitleyeyim. Şöyle içeriden.
Şöyle. Bir tane de düğüm atalım ki sökülmesin. Tekrar içeriden geçiyorum. Evet arkadaşlar, kenar sık iğnesini yaptıktan sonra şimdi bu noktada şöyle çantanızı şu elinizde yatırın. Bakın şöyle yatırdığınızda model daha güzel kendini gösterdi. Bu şekilde ben çok beğendim. Şu şekilde baktığınızda gayet güzel oldu. İsterseniz kutu formunu da yapabilirsiniz. Yani şöyle de kullanabilirsiniz ama bence bu modelde en güzel yakışanı bu oldu. Kesinlikle ben bunu beğendim. Şimdi sap kısımlarını takalım. Sap kısımlarını şöyle şu noktada birleştireceğim. Bakın tam şu uç kısma birleştireceğim. Bu çantada daha uzun bir sap tercih edebilirsiniz. Ben omuza takılmayı, yani bu büyük çantaları omuza takılmasını sevmediğim için böyle kısa bir sap ayarlıyorum. Daha güzel oluyor. Bakın şu şekilde tam sık iğne olan kısma birleştireceğim. Tam ortalıyorum. Bakın buradaki modelin ortası, buradaki modelin ortası şeklinde tam denk gelsin diye şöyle uç kısmını tutacağım. Şu kısmı şöyle alalım. Hatta şöyle sayabilirsiniz. Bakın köşe 1, 2, 3. boşluğun trabzanına dikelim. Bu noktada acele etmeyin. Sağlam olsun. Çünkü sap kısmı sağlam olmazsa çantada kullanışlı olmaz. Sökülür. Eğer satışını yapıyorsanız müşterinizin elinde kalır. O yüzden sağlam bir şekilde dikin. Hiç acele etmeyin. Ben çekim yaptığım için biraz hızlı yapıyorum. Siz bana bakmayın arkadaşlar. Yavaş yavaş sakin bir şekilde dikişinizi yapın. Çünkü ben video bittikten sonra, yani çekimi tamamladıktan sonra tekrar iğnemi ipimi takıyorum. Bu kısımları tekrar birkaç tur sabitliyorum arkadaşlar. O yüzden siz çekim yaptığım esnada, yani benim aceleme bakmayın. Çünkü benim yetiştirmem gerektiği için ben hızlı bir şekilde halletmeye çalışıyorum. Şöyle dikerken çekiyorum ki birazcık daha sağlam olsun. İp iyice otursun, sökülmesin. Şöyle bakın çekiştiriyorum. Çok da çekiştirmeyin tabi, büzülme yapmasın ama göz kararı çekin. Şimdi bakın burayı bitireceğim. Yeterince sağlam oldu. Şöyle bakın, yeterince sağlam. Şimdi arka taraftan şöyle geçireyim iğnemi. Şimdi şu noktadan tekrar geçeceğim. Bu şekilde yaptığınızda kesinlikle sökülme yapmaz arkadaşlar. Uç kısmında ip çıktığı zaman sökülür. Eğer bu şekilde ipi birbirine arasından geçirirseniz, ilmek aralarından da giderseniz ipiniz sökülmez. Bakın şöyle yaptığımda kesinlikle bu sökülmeyecek. Şöyle bir tur daha atıp keseceğim. Şimdi diğer tarafı da dikelim. Şöyle bakın. 1, 2, 3.'nün şu kısmına takacağım. Bakın şöyle. Hemen ipimi takayım. Çantayı bitirirken sona doğru heyecanlanıyorum arkadaşlar. Çünkü her yaptığım modeli gerçekten düşünerek yapıyorum. Severek örüyorum. Yani sırf bir tane model çıkartmak için yapmıyorum açıkçası. O yüzden her çantayı bitişe yakın heyecanlandırıyor beni. 1, 2, 3 şuradan. 1, 2, 3 aynen. Tam buradan yapıyorum. Yine aynı şekilde diğer taraftaki gibi arkadaşlar. Sağlam bir şekilde dikelim. Bakın şöyle de göstereyim.
Gördüğünüz gibi ikisini de aynı yerden dikiyoruz. Şöyle bakın. Tam ortaladık. Baştan 1 2 3 tane sayıyoruz. Buradan 1 2 3 tane sayıyoruz. Yani dördüncü trabzanların orta kısmına diktik. Şöyle dikkat ederek. Normalde aslında ben bambu sap kullanacaktım. Ama şöyle son zamanlarda malzeme fiyatları arkadaşlar çok fazla uçuk açıkçası. Şimdi tabii ki de ben alıp yapabilirim. Yani benim şu an kenarda bir sürü stok sapım var ama şimdi ben sizleri de düşünüyorum. Sap alamayacak insanlar, arkadaşlarımız var. O yüzden ben tamamı örgü olacak şekilde bir de kullandığım ipleri herkesin temin edebileceği şekilde alıyorum. Çünkü ben yapıyorum ama sonuç itibariyle bu malzemeye herkesin ulaşması gerekiyor. Bu üründe isterseniz siz elinizde varsa bambu sap da kullanabilirsiniz. Farklı ahşap saplar da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben en azından hani yaptığım ürünlerde herkes örebileceği şekilde yapmaya çalışıyorum. Tabii ki de sap kullanarak yaptığım modellerim de var ama en azından aralarda böyle güzel herkesin yapabileceği tamamı örgü olan ürünler de olsun istiyorum arkadaşlar. O yüzden isterseniz bunda bambu saplar ya da ahşap saplar kullanabilirsiniz. Ya da deri olarak satılan askılar var. Onlardan tercih edebilirsiniz. Ama şöyle de bir gerçek var. Motifli çantalarda kesinlikle örgü askı çok güzel oluyor. Tabii ki aksesuar olarak zincir askı falan tercih edebilirsiniz. Deri tercih edebilirsiniz. Ama kesinlikle ben motifli çantalarımda örgü askı kullanmayı çok seviyorum arkadaşlar. Yani örgü sap kullanmayı çok seviyorum. Çünkü tamamı örgü olduğu zaman daha bir görseli güzel oluyor. Yani ben öyle beğeniyorum. Tabii ki de zevkler ve renkler tartışılmaz. Herkes keyfine ve zevkine göre yapmakta özgür. Şimdi sabitleyelim. Evet kızlar, iki tarafı da diktim. Bakın çok harika bir model oldu. Şimdi ben bu çantada şöyle bir aksesuar kullanmak istiyorum. Henüz denemedim ama güzel olacağını düşünüyorum. Bunu ben çantacıdan aldım arkadaşlar. Yani tuhafiyeden aldım. E, Yani illaki siz de çanta malzemesi satan bir yerden bulabilirsiniz. Broş şeklinde bu. Ben böyle bir süsleme yapmak istedim buna. Tabii ki bu üzerinde kalır ya da kalmaz bilmiyorum ama bunu ben böyle hoş duracağını düşündüğüm için çantada şu an aksesuar olarak tercih etmek istiyorum. Şöyle bakın, broş şeklinde iğne. Şimdi şuradan taksak şöyle köşeye. Açıkçası sizinle birlikte deniyorum. Ben bunu alırken dedim ki çantalara aksesuar olarak kullanırım. En azından çekim için kullanırım. Ya da bu şekilde satışta isteyen olursa bu şekilde de kullanırım diye düşünmüştüm. Bakın şöyle çok zarif bir çanta oldu arkadaşlar. Aslında şöyle bir kurdale yapmak istiyordum ama bence hiç gerek yok. Şöyle zarafetli bir çanta oldu diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi çantamızın yapımı bu şekilde. Ölçülerini de vermek istiyorum arkadaşlar. Ölçülerini çünkü çok fazla soran oluyor. Çantamın ölçüsü 32 santim. Derinliği 29 santim. Gayet şık ve kullanışlı bir model oldu arkadaşlar. Ne kadar ip kullandığımı söylemek istiyorum. Bu benim kullandığım ikinci yumak. Yani ikinci yumaktan bu kaldı. 200 gramlık bir ip bu. Tahminen 350 gram, yani 400 grama yakın ip gidiyor arkadaşlar. Yani bu kadar da kaldı. Güzel de bereketli de bir ip aslında. Çantanın ebatı çok güzel. Gayet güzel bir boyutta. Umarım sizler de benimle buraya kadar izlersiniz ve yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz ve çantamı benimle birlikte ördüyseniz lütfen bana Instagram'dan yaptığınız modelleri mesaj olarak atın arkadaşlar. Çok gerçekten seviniyorum ben atan arkadaşlara. Mutlu oluyorum.
Ve aklınıza takılan bir konu olursa lütfen yorum ve düşüncelerinizi, sorularınızı yorumlar kısmına ya da mesaj olarak bana iletebilirsiniz. Mesaj olarak ya da yorumlarda yazan herkese elimden geldiği kadar dönüş yapmaya çalışıyorum. Çantamın yapımı bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Abonelikler tamamen ücretsiz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.